Evet arkadaşlar, merhaba. Bu videoda sizlere MetaMask'a nasıl custom lokal network ekleyebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, videoya devam edebilmemiz için ilk yapmamız gereken MetaMask'ı tarayıcımıza kurmak. Bunu yapmak için tek yapmamız gereken metamask.io/download linkine gitmek. Buradan da Install MetaMask butonuna tıklamak. Buradan eklenti sekmesinden kendi tarayıcınıza kolay bir şekilde eklenti yükleyebilirsiniz. Eklenti yükledikten sonra karşınıza böyle bir sekme açılacak ve buradan Get Started butonuna tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında karşınıza iki tane seçenek çıkıyor. İlk seçenekte eğer daha önce Secret Recovery Phrase yani bir private key'iniz varsa bunu kullanarak cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Veya tamamen sıfırdan cüzdan oluşturmak istiyorsanız ikinci seçeneği tıklamanız gerekiyor. Burada MetaMask'ın neler yapıp neler yapmayacağını anlatan bir metin paylaşmışlar. Ben I agree butonuna tıklıyorum. Burada kısaca şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra Create butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında Firefox'ta bana böyle bir menü açıldı. Sanırsam video desteklenmediği için video göremiyorum. Siz muhtemelen bir video görüyor olmanız lazım. Ve buradaki videoyu izlemenizi de tavsiye ediyorum. Burası en önemli adım arkadaşlar. Burada bizlere verilen kelime parçacıklarını bir yere kaydetmemiz isteniyor. Bu kelime parçacıkları sizlerin cüzdanınıza erişebilmeniz için kullanacağınız bir şifre olarak düşünebilirsiniz. Kutucuğa tıkladıktan sonra şifreleri görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu eğer isterseniz bir kağıt parçasına veya OnePassword gibi bir şifre yöneticisine kaydedebilirsiniz. Bunu kaydettikten sonra Next butonuna tıkladığınızda sizlere diğer adıma götürecektir. Ben şimdilik Remark Me Later butonuna tıklıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi MetaMask'ta ilk hesabımızı oluşturduk. Tek yapmamız gereken test networklerimizde kullanılmamız için Show Hide Test Networks butonuna tıklamak. Daha sonrasında da buradaki Show Test Networks toggle'ını on'a çekmek. Bunu yaptıktan sonra artık Ethereum'un test networklerinde kullanılabilir hale geleceğiz. Ve eğer Custom Network de eklemek istiyorsak burada Custom Networklerimiz gözükecek ve bizler de bunları uygulamalarımızda kullanabileceğiz. Bir sonraki adımlarda zaten bunu nasıl yapacağımızı sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. İlk yapmamız gereken ikon seçeneğine tıkladıktan sonra ayarlara gidip buradan da aşağı kaydırıp Network sub'ını seçmek. Burada da göreceğiniz üzere bir Add Network butonu var. Buna tıkladıktan sonra bizlere bir eklememiz için bir form oluşturuyor. Bizim şu an ekleyeceğimiz network bir lokal test network'ü. O yüzden ben adını localhost 7545 portunu ekleyeceğim için 7545 yazıyorum. RPC URL'imiz bu sizin herhangi bir RPC URL'iniz olabilir. Ben localhost'taki 7545 portu üzerinde kullandığım için nodumu bu şekilde girdim. Sizde bu da değişkenlik gösterebilir. Belki sizde bu 8545 olabilir. Chain ID'miz 1337. Localhost'ta kullanılan bir chain ID. Sembolümüz ise Ethereum olacak şekilde kaydediyorum ve network'ümü burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat göreceğiniz üzere burada herhangi bir Ethereum karşıma çıkmıyor. Bunun sebebi ise bizim hali hazırda test hesabını MetaMask'a eklememiş olmamız. Bunu da size şimdi nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Test hesaplarımızı MetaMask'a ekleyebilmemiz için Ganache blockchain'ini lokalimize kurmamız gerekiyor. Bunun için trufflesuite.com/ganache adresine gittim ve buradan da indirme linkini yaparak yüklemeyi tamamladım arkadaşlar. Daha sonrasında Ganache'nin uygulamasını açtım ve buradan Quick Start Ethereum butonuna tıkladım. Karşıma çıkan hesaplardan herhangi birinin private key'ini görmek adına buradaki anahtar ikonuna tıkladım ve açılan modaldan private key'i kopyaladım arkadaşlar. Browser'ıma tekrardan geri döndüm. MetaMask ikonuma tıkladım ve buradan kendi hesap ikonuma ardından da import account butonuna tıkladım. Daha sonrasında ise private key'imi bu input alanına yapıştırdım ve hesabımı import ettim. Bugünlük anlatacaklarım sonuna geldim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.